uygun fiyatlı ama performans ve her açıdan sağlam bir laptop istiyorum. Ama hangisini alayım derseniz, herkese merhaba dostlar, ben Ozan. 2024'ün ilk laptop öneri videosuyla beraberiz. En uygun fiyata alınabilecek en iyi gaming laptopları kısa inceleyeceğiz. Son bölümde hangisi daha mantıklı, bunun hakkında konuşacağız. Daha yüksek bütçeler için de video gelsin mi? Gelsin diyorsanız videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Serinin devamı size bağlı. Burada çok yukarılara çıkmayacağız. 20.000'den 30.000'e kadar çıkacağız. Bir laptop almaya karar verdiğiniz bütçeniz bu aralıktaysa bence hiç vakit kaybetmeden alın derim. Çünkü RTX 3050 ve 4050'li laptoplarda zamlar biraz daha hızlanacak ve artık maalesef 20.000 sınırlarında, yani 21.000, 22.000 civarında alınabilecek hiçbir gaming laptop yok. Yani direkt olarak 23.000'den başlayacağız. Ve listedeki tüm laptopların en ucuz güvenilir satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda olacak. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Şimdi ilk laptopumuza başlayalım. Burada tasarımsal açıdan da oldukça şık ve premium hissettiren Asus'un VivoBook modelini görüyoruz ve bu piyasada her anlamda alınabilecek en uygun fiyatlı gaming laptop diyebilirim. Ryzen 5 5600H gibi performanslı bir işlemciyi burada görüyoruz. 16 GB 8x2 4800 MHz RAM'ler ve RTX 2050'nin 70 Watt'lık versiyonu burada kullanılmış. 512 GB SSD ile de beraber geliyor ve aldıktan sonra yükseltme gerektirmeyecek, genel anlamıyla dengeli bir cihaz diyebilirim. 15.6 inç Full HD 144 Hz IPS bir panelle de beraber geliyor ve hoparlör tarafında da listenin en başarılı laptoplarından biri. Harman Kardon üretimi stereo hoparlörlerle karşılaşıyoruz. RTX 2050, GTX 1650 ve RX 6500M'den kesinlikle daha iyi bir ekran kartı. Valorant gibi oyunları yüksek ayarlarda 150 FPS üstünde rahatlıkla oynatabilecek ve bunun dışında yüksek grafikli oyunlarda da Full HD orta grafiklerde 60 FPS verebilecek bir cihaz ve video render, mühendislik, mimarlık için de fiyatına oranla iyi bir performans veriyor. Tabii ki bu fiyat bandında çok yüksek bir beklentiniz olmasın. Günlük kullanım için de rahatlıkla kullanılabilecek ve bataryasıyla da gündelik işlerde video, dizi, film izlerken 4-5 saat götürebiliyor. Ama benim performans olarak beklentim yüksek ve yine bütçem bu aralıkta diyorsanız, kanalda da incelemesi olan ve benim de favorilerimden Acer Nitro 5'in 3050 versiyonu çok daha mantıklı. Acer Nitro 5'in güncellenmiş versiyonu olan RTX 3050'li ve Ryzen 5 6600H gibi i5 11. nesilden çok daha iyi bir işlemciyi bu fiyat bandında almak bence muazzam bir artı. Bütçeyi 25.000'e çıkarabiliyorsanız da 16 GB RAM ile beraber Nitro 5'in yine 3050'li modeli bu fiyat bandında en iyi cihaz diyebilirim. Buradaki 3050 95 Watt, yani bu sayede 3050'nin gücünden tam olarak yararlanabiliyoruz. 15.6 inç IPS ve Full HD 144 Hz bir panelle geliyor. Tasarım olarak oyuncu laptopu olduğunu bağıran bir bilgisayarda değil. Gerçekten sade ve hoş bir tasarıma sahip. Kasa yapısı olarak hissiyat anlamında 20.000 bandının en iyi laptoplarından biri. Oyunlarda neredeyse 2 kat daha yüksek FPS'ler alabiliyoruz. Performansı ciddi anlamda etkiliyor. Aldıktan sonra yükseltmeyle uğraşmak istemiyorsanız Nitro 5'in 16 GB'lık modeli de oldukça mantıklı. Bu fiyata da alınabilecek en iyi laptop diyebilirim. Benim bütçem yine bu aralıkta, yani 25.000 bandında, ama Asus bir laptop istiyorum diyorsanız Asus TUF F15 önümüze çıkıyor. Burada i5 12. nesil performans serisi bir işlemci kullanılmış. 8 GB 4800 MHz RAM'in yanında ve RTX 3050'nin tam performans, yani 95 Watt'lık versiyonunu görüyoruz. 144 Hz 15.6 inç ekranı, kasa kalitesi ve batarya yönünden de gaming laptopu oranla oldukça başarılı bir cihaz. Ama tabii ki bu laptopu aldıktan sonra 8 GB'lık bir RAM almamız gerekiyor. Bu sayede tam performansı alabileceğiz. Açıkçası bu fiyat bandındaki laptopların neredeyse tamamı 15.6 inç, yani ortalama alıştığımız boyutla geliyor. Ama burada büyük ekran istiyorum diyorsanız şu anda fiyat performans olarak da gayet mantıklı olan Nitro 5'in 17.3 inçlik versiyonu önümüze çıkıyor ve soğutma sistemi yönünde de çok başarılı diyebilirim. 17.3 inçlik ekran boyutu, RTX 3050 Ti ve 16 GB RAM ile Acer Nitro 5 bizlerle birlikte. Ama bu bütçelerde 4050'li bir laptop istiyorsak da listenin 4. sırasında da 4050 barındıran en ucuz ve en mantıklı laptopu görüyoruz. Yine bu laptopta Nitro 5 serisinden ve 4050'nin 140 Watt'lık versiyonu burada kullanılmış. Burada oldukça performanslı 8 GB 4800 MHz'lik RAM'ler kullanılmış. 512 SSD ve i5 12. nesil işlemciyle beraber geliyor. Bu laptopu aldıktan sonra da bir 8 GB'lık RAM takviyesi yaparsanız çok daha iyi bir performans alabileceğiz. Oyun, video render, mühendislik için de bu fiyatlardaki en iyi laptop. Benim bütçem 30.000
ve aldıktan sonra yükseltmeyle uğraşmak istemiyorum diyorsanız burada alınabilecek en mantıklı 3 laptop var. Bunlardan ilki Lenovo'nun güncellenmiş kasayla gelen Log modeli. i5 13. nesil işlemcisi 8 çekirdek ve 12 threadlik bir yapıya sahip. 16 GB RAM, 5200 MHz, 8x2 olarak gelirken 512 SSD ve RTX 4050'nin de 95 Watt'lık versiyonu burada kullanılmış. Ekran kısmında da 15.6 inç 144 Hz IPS bir panel kullanılmış ve 350 nit maksimum parlaklığıyla ekran kalitesi olarak çok büyük beklentileriniz yoksa gayet yeterli diyebilirim ve tasarımsal açıdan da oyuncu laptopu olduğunu hissettiren bir cihaz ama klavye RGB değil, burada tek renk beyaz bir klavye ile karşılaşıyoruz. Genel anlamıyla gerçekten başarılı bir cihaz ve özellikle de Lenovo bir laptop istiyorsanız şu anda indirimde olmasıyla da 30.000 TL'ye fiyat performans bir cihaz diyebilirim ama bu fiyatlarda çok uzun süre durmaz. Alacaksanız vakit kaybetmeden almaya çalışın derim ve bir diğer laptopumuz da benim favorilerimden Victus 16. AMD Ryzen 5 7640 ES gibi işlemci performansı olarak Acer Nitro 16'dan yaklaşık %20 daha iyi. Performans testlerinde de aradaki farkları görebiliyoruz. 16 GB 8x2 RAM'ler, 512 SSD ve RTX 4050'nin 120 Watt'lık versiyonu bu laptopta kullanılmış. 144 Hz ekranıyla da hem oyunlarda hem de mühendislik, mimarlık tarafında da bu ekran gayet yeterli. Burada RAM'ler 16'ya çıktığı için oyun performansı da bir o kadar artıyor. Ve ek olarak soğutma yönünde de güçlü bir cihaz. Listenin son sırasında da RGB klavyesi ve özellikle de ekran kalitesiyle HP Victus 16 ve Lenovo Log'dan öne çıkan Nitro 16'yı görüyoruz. Nitro 16'nın en önemli artısı batarya ve ekran kalitesi diyebilirim. AMD Ryzen 5 7. nesil işlemciyi burada görürken 16 GB RAM'in çift kanal yani 8x2 olması da önemli bir artı. 512 SSD ve RTX 4050'nin 140 Watt'lık versiyonu burada kullanılmış. Ekran kalitesi olarak da listenin en iyi cihazlarından biri. Burada Full HD Plus 1200p 165 Hz'lik bir ekrandan bahsediyorum. Hem akıcılık hem de görsel deneyim açısından ekran kalitesi olarak Nitro 16 oldukça başarılı. Soğutma sistemi de iyi bir cihazken bu laptopun en önemli artısı batarya ve ekran kalitesi diyebilirim. Nitro 5'e oranla çok daha kaliteli bir panel burada kullanılmış. 3 MS'lik bir ekran bulunuyor. Burada 3 laptopu kıyaslayacak olursam eğer ekran kalitesi 140 Watt'lık 4050 kullanması ve tasarımsal açıdan tam bir oyuncu laptopu istiyorsanız Nitro 16 oldukça mantıklı iken biraz daha hafif ve Intel işlemci istiyorum diyorsanız da Lenovo'nun 4050'li modelini rahatlıkla alabilirsiniz. Ama daha sade bir tasarım ve batarya performansında da iyi bir cihaz istiyorsanız Victus 16'da favorilerim arasında. Bütçe sınırınız 30.000 ise bu 3 laptop dışında başka hiçbir laptopa bakmayın. Bana sorarsanız benim için birinci öncelik performans olduğundan burada işlemci ve ekran kartı dengesiyle Victus 16'yı alırdım. Son olarak da favorilerimden bahsedersem bütçemi zaten 20.000 bandına zor çıkardım. Benim oyun tarafında çok yüksek bir beklentim yok. Ofis, iş, üniversite için bir laptop alacağım. Aynı zamanda da oyunlarımı oynayabileyim diyorsanız Asus VivoBook gayet mantıklı iken performans olarak beklentiniz yüksekse Nitro 5'in 16 GB'lık versiyonu benim kesinlikle favorilerimden. Büyük ekranda bir gaming laptop istiyorsanız da Nitro 5'in 17 inçlik versiyonu RTX 4050'li Victus 16, Lenovo Log ve Acer Nitro 16 en iyi tercihler diyebilirim. Açıkçası listeye de genel anlamıyla baktığımda en ucuz alınabilecek en iyi gaming laptoplardan bahsettim ve listedeki bu laptoplardan birini aldığınızda hiçbir problem yaşamayacaksınız. Bu laptopların hepsinin de en ucuz satın alma linkleri açıklama ve yorumlarda var. Oradan rahatlıkla alabilirsiniz. Ve bu serinin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Destekleriniz önemli. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.